Belçika'da bulunan bir takım gençler, kızlarımız bana bir soru sordular. Modern dünyada modernitenin gerçekleriyle yüz yüze bir hayat yaşarken kendi kimliğimizi kaybedebiliyoruz. Biz kendi kimliğimizi neye yaslayacağız dediler. Ben de o soruya uzunca bir cevap verdim. Herkese hayırlı günler diliyorum değerli izleyiciler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar ve özellikle değerli gençler. Neden özellikle değerli gençler dedim? Çünkü bana Belçika'da bulunan lise son sınıf ve üniversite talebeleri bir soru gönderdiler. Dediler ki biz bir araya geldik. Bir hafta boyunca veya 10 gün boyunca böyle bir kamp yapmayı planlıyorduk. Acaba bir saatliğine bile olsa bir programımıza katılır mısınız? Ben de sorunuz var mı ya da neyi işleyeceğiz konu olarak dedim. Bana şunu gönderdiler. Aynen okuyorum. Belçika'da yaşayan, kısmen son 8-10 senesini orada geçiren veya bazıları itibariyle orada doğan, büyüyen genç kızlarımız ve zannediyorum bunun erkek versiyonu da vardır. Genç erkeklerimiz. Onları da ben ilave ediyorum. Abi biz bugün 23. sözü işleyeceğiz. Bununla birlikte size de uyarsa daha genel olarak şu tarz bir konuya değinmek istiyoruz. Soruya dikkatlerinizi çekerim. Günümüzde Batı toplumlarında modernitenin getirdiği yoğun sorgulamalar kimlik bunalımlarına yol açabiliyor. İnsanlar artık neye inandıklarını değil, kim olduklarını da kaybedebiliyor. Pekala biz kimliğimizi neye yaslayacağız? Çok derin bir soru değil mi? Hele hele o seviyedeki insanlardan anne babalar olarak ya da adultlar olarak kendi gençliğimizle mukayese edelim. Belki onların yaşamış olduğu şu yaşlarda bizler bunları düşünmüyorduk. Büyük bir ihtimalle ben şahsen düşünmüyordum. Yani böyle bir kaygım, böyle bir endişem, böyle bir ufkum şahsen yoktu. Dolayısıyla bu gençlere söyleyeceğim ilk şey şu, sizleri tebrik ediyorum. Yani sizin yaşınızdaki insanlar daha çok şu an itibariyle günlük telaşlarının içinde, yüzeysel eğlencelerin içerisinde, geçici gündemlerin içinde savrulup dururken sizin kimlik gibi, aidiyet gibi, inanç gibi derin ve varoluşsal meseleleri konuşmanız, düşünmeniz, tartışmanız o kadar kıymetli ki. Belki farkında değilsiniz ama gerçekten çok kıymetli ve çok değerlisiniz. Ayrıca sizler hani sıradan ailelerin çocukları da değilsiniz. Belki sizler, belki anne ve babalarınız Türkiye'de çok ağır sınavlardan geçti ve halen daha o sınavları, o imtihanları halen daha yaşayanlarınız da var belki. Belki anneleriniz, babalarınız hala orada. Belki anne ve babalarınız hapiste, siz onlarla görüşemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz ve diyarı gurbetlere gittiniz, hicret ettiniz, hayatınızı kurtarmak için, bir şeyler yapabilmek için. Şimdi aslında bu türlü zorluklar sizin yaşınızdaki insanların katlanabileceği, tahammül edebileceği şeyler değildir. Normal şartlar altında bakınca. Fakat siz bu zorluklara rağmen, o zorlukların sizi kırması, sizi kimliğinizden uzaklaştırması, sizi hayata karşı kırgın bir hale getirmesi beklenirken ki gayet doğaldır bunlar. Nitekim böyle yapan insanlar da var, böyle duran insanlar da var. Hatta intihara kadar giden insanlar var. Ama sizin burada durmanız gerçekten ama gerçekten çok takdir edici. Takdir edilmesi gereken bir davranış. Gerçekten takdir edilmesi gerekli olan bir davranış. Hani şayanı takdir denir ya, gerçekten şayanı takdir. Kaldı ki siz ne diyorsunuz bana? 23. sözü alacağız, bunu konuşacağız diyorsunuz. Yani modernitenin kimlik inşasına etkisini konuşacağız diyorsunuz. Ya gerçekten böyle felsefi derinliği olan, sosyal derinliği olan meselelerle ilgilenmeniz beni
hayrete sevk etti ve takdir hisleriyle doluyum şu an itibariyle sizler. Kimlik bunalımının en fazla hissedilmiş olduğu coğrafyalar ki orası işte Belçika, Almanya, Hollanda, hani Türkiye'de yaşamış, doğmuş, büyümüş veya Almanya'da doğmuş, büyümüş olsun ama aileleri Türk veyahut da Kürt veyahut da Arap veyahut da işte ne bileyim Faslı, Tunuslu, Cezayirli. Evet, kimlik bunalımları böylesi ailelerde ve böylesi zeminlerde çok derin bir şekilde yaşanıyor. İkinci nesilde, üçüncü nesilde bunun idraki içerisindeyiz. Biz de yaşadık burada ve halen yaşıyoruz Amerika'da. İşte böyle bir ortamda sizin kimliğimizi neye yaslayacağız demeniz yok mu ya? Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bu bireysel bir sorumluluğun ötesinde aslında Müslüman bir gençliği, ahlaklı bir gençliği inşa etmenin belki ilk adımıdır. Sorulması gerekli olan en temel sorudur ve alınacak doğru cevaplarla siz gerçekten geleceği inşa edebileceksiniz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun için sizlere söyleyeceğim ilk şey, yaşamış olduğunuz o coğrafyanın kültürel değerlerini bizim kırmızı çizgilerimizle çatışmadığı müddetçe, o çizgileri aşmadığı müddetçe kendi inançlarınıza, kendi köklerinize sadık kalarak kendinizi dogmatik bir kalıba da hapsetmeden hem akla hem kalbe hitap eden bir kimlik arayışı içerisinde bulunmanız ve onu bulmanız bizim için büyük bir ümittir. Gelecek adına gerçekten takdirle karşılanması gerekli olan bir yaklaşımdır. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum ama bu bir giriş. Asıl konuya geleceğim şimdi. Değerli gençler, kimlik bunalımı, şimdi şöyle bir sorunumuz var bizim. Modern dünyada artan bir kimlik sorunları var değil mi? Ve bu kimlik sorunları ben kimim sorusunu sorduruyor insanlara. Halbuki geçmiş dönemlerde ben neye inanıyorum sorusunu sorduruyordu. Yani gidelim bir orta çağa, belki biraz daha geriye, belki biraz daha beriye, nereye giderseniz gidin genelde bunu göreceksiniz. Dinler, inançlar hayatın merkezinde, insanın kendisini tanımlamasının merkezinde oturan bir yaklaşımdı ve gerek siyasi sistemler, idari sistemler, gerekse insanların kendilerini tanımlaması o din üzerinden oluyordu. Mesela biz bugün, daha böyle farklı bir yaklaşım getireyim. Biz bugün kendimizi tanımlarken özellikle 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden sonra daha çok bir şekilde gündemimize girdi bu. Biz kendimizi tanımlarken insani kimliği en üste çıkartıyoruz. Ben insanım diyoruz, nokta. Ama Orta Çağ'da böyle demiyorduk. Demin söylemiş olduğum zaman dilimlerinde ben Müslümanım diyorduk, ben Hristiyanım diyorduk, ben Yahudiyim diyorduk, ben Budistim diyorduk. Dolayısıyla o dönemlerde ben Müslümanım demek bu dönemdeki ben insanıma tekabül ediyordu. Günümüzde vatandaşlık esası üzerine kurulu bir yaklaşım var. Orada din üzerine kurulu bir yaklaşım vardı. Hem şahsi kimlikte böyleydi hem de siyasi sistemler olarak böyleydi. Devletler bile kendilerini tanımlarken böyle tanımlıyordu. Müslüman bir devlet diyordu, Hristiyan bir devlet diyordu. Dolayısıyla aralarında var ola gelen savaşlar, ister askeri nedenlerle olsun, ister ekonomik nedenlerle olsun, o savaşları bile biz tarihte din savaşları olarak algılıyorduk. Öyle yorumluyorduk. Hatta öyle yorumlanıyor. Bize öğretilen şeyler de bunların göstergesi. Müslüman-Hristiyan savaşı olarak yorumlanıyor. Halbuki işin içine girdiğiniz zaman bir baksanız, mesela Haçlı seferlerine bir baksanız orada dini kaygıların veyahut da dinin etkisi mutlaka vardır. Motive edici gücü mutlaka vardır. İster hücumda, isterseniz müdafaada mutlaka ama mutlaka vardır. Ama askeri sebeplerin, coğrafi sebeplerin, ekonomik sebeplerin çok daha fazla rol oynadığını tek ele aldığınız zaman görebilirsiniz. Bu siyaset bilimcilerin ve tarihçilerin alanı ama fakat bu kadarcık da söylemekten geçemeyeceğim. Sonuç itibariyle dün ben Müslümanım demek en üst bir kimlikti. Bugün ben insanım demek en üstün kimlik. Ve diğer kimlikler, yani bizim sub-identity dediğimiz alt kimlikler, mesleki kimlikler, ırki kimlikler, kültürel kimlikler, cinsi kimlikler, bunların her birerleri etkisi o insanın altında kalıyor. Ama dün böyle değildi.
Bunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla zaten siz bunun farkındaysınız. Onun için insanlar dün ben neye inanıyorum diyordu. Bugün ben kimim diyor ve dini inanç sub-identity olmuş durumda. Yani alt kimlik olmuş durumda. Olsa da olur, olmasa da olur diyenler de olabileceği gibi onu işte kimliğin bir parçası olarak değerlendirenler de var. Nereye varacağız? Varacağımız yer şurası. Göç eden, hicret eden, hele benim çok sık kullandığım bir tabir vardır. Hamuru Türkiye'de yoğrulan, sonra belli bir yaştan sonra Avrupa'ya gelmiş, Amerika'ya gelmiş insanlarda çok daha net bir şekilde görülüyor bu kimlik bunalımı. Neden? Çünkü çok farklı bir sosyokültürel çevreyle karşılaşıyor. Çok farklı ekonomik hayat şartlarıyla karşılaşıyor. İşte bu karşılaşma ister istemez onda veyahut da o kişilerde bir bunalıma yol açabiliyor ya da o çatışmayı çok yoğun bir şekilde yaşayabiliyor ve kimliği yavaş yavaş parçalanabiliyor. Burada yapılması gerekli olan ne biliyor musunuz? Bir taraftan o köklere sahip olmak ki siz bunun farkındasınız. Öbür taraftan orada yaşarken o kimliğinizi yeniden inşa etmek. Tekrar söylüyorum, yeniden onu build yapmak. Niçin? Çünkü kimlik dediğiniz olay sürekli değişen ve gelişen bir yaklaşım sergilemektedir insan hayatında. Çok basit bir misalle siz babasınız veyahut da siz, evet öyle diyelim, siz babasınız. Yarın bir gün torununuz olduğu zaman o baba birden dede oluyor. Bakın kimliği değişti, farklı bir şeye girdi. Birisinin oğlusunuz, birisinin kardeşsiniz, birisinin dayısınız, birisinin halasısınız. Bunlar farklı kimlikler ve bunlar her zaman için değişebilir. Bir tane yeğeniniz vardı, bir tane dayıydınız. 3 tane oldu birden yeğeniniz. Ne oldu? Bakın dayılık görevleri arttı. Dolayısıyla o kimlik meselesi sürekli değişen, constantly develops diye ifade ederler bunu İngilizce'de. Constantly develops olan bir şeydir. Dün ben sadece Türk kültürüne ait değerleri benimsiyordum ama bugün yaşamış olduğum Amerika'da benim kırmızı çizgilerime dokunmayan bazı değerleri de kabulleniyorum. Öyleyse Amerikan kültüründen almış olduğum şeyle ben I am Turkish and American by culture diyebilirim. Ben hem bir taraftan Türk'üm, bir taraftan da Amerikalıyım ama kültürel kimliğim itibariyle. Neden? Amerikalıların kültürel hayatında uygulamış olduğu o şey benim değerlerime uygun, benim evrensel insani yaklaşımlarıma uygun, ahlaki değerlere uygun. Öyleyse onu uygulamakta herhangi bir mahsur, kendimi adapte etmekte herhangi bir mahsur görmüyorum. Bakın değişti birden. Benim kültürel kimliğim 2'ye çıktı. Sadece o meselede tabii ki. Hepsini kabullenme diye bir şey de tabii ki söz konusu olamaz. Değerli gençler, kimlik aslında bir taraftan inançlar, bir taraftan değerler, bir taraftan aidiyetler, öbür taraftansa roller ve ilişkiler itibariyle bir anlam kazanır, bir bütünlük kazanır. Yani dolayısıyla kimlik dediğiniz şeyin bir sürü katmanı vardır. Kültürel katmanı vardır, dini katmanı vardır, ekonomik katmanı vardır. Bir yere ait hissediyorsunuzdur. Yani bir sivil toplum kuruluşuna aitsinizdir. Ona ait bir katman vardır. Sonra ister kendi şahsi hayatınızda ailevi ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerde, isterse toplumsal hayatta mesleki de olabilir, gönüllü de olabilir. Oynamış olduğunuz toplumda roller vardır. Öyle bir katmanı vardır. Ve bütün bunlara baktığınız zaman kimlik aslında bu ilişkiler bütünü olarak karşımıza çıkıyor. O zaman şuna bakmamız lazım. Bizim burada bir sabitelerimizin olması lazım. Belli taraftan da değişkenlerimizin olması lazım. İşte bunu belirlemek çok önemlidir. Hani Mevlana'nın pergel metaforu içerisinde ben pergelin sabit ayağını nereye saplayacağım? Eğer saplamış olduğum o yer, dikkatinizi çekiyorum, saplamış olduğumuz o yer benim ayağımı kaydırmayacak bir eksende ise, sağlam yere basıyor ise diğer ayağıyla 360 derece rahatlıkla dönebilirim. Bütün dünyayı evim kabul edebilirim. Bütün kültürleri benim diyebilirim. Ve neden? Çünkü ayırt edici bir özelliğim var, sabitem var benim. Pekala bir Müslüman olarak benim bu konudaki sabitem nedir? Birincisi Allah'la olan irtibatımdır. Yani ben Allah'a kulum. Dolayısıyla kulluk, onun emir ve yasaklarına uymak benim birinci vazifem ve birinci vecibemdir. Bu bir. İkincisi ise
Bu Allah kul ilişkisi itibariyle. İkincisi ise canlı veyahut da cansız varlıkla yani dünyevi hayattaki ilişkim itibariyle bu da nedir? Burada da ahlaktır. Bir tarafta kulluk, öbür tarafta ahlaklı bir birey olma. Toplumsal ilişkilerde, insani ilişkilerde, canlı veyahut da cansız bütün varlıkla olan ilişkilerde evrensel değerlere, evrensel ahlaki değerlere uymak benim sabitelerimdir. Dolayısıyla ben ayağımı buraya sağlam bastıktan sonra şöyle dönüp dolaşırken karşıma çıkan herhangi bir mesele karşısında eğer benim kırmızı çizgime, benim Allah'a kul olmama, benim ahlaklı bir birey, bir fert olmama mani teşkil ediyor ise şayet oradan uzaklaşırım. Ama mani teşkil etmiyorsa onu da hayatımın içerisine alırım, kimliğimin bir parçası yaparım. Pekala diyorsunuz ki modernitede böyle krizler yaşanıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben birkaç tane şey söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi bu modern dünyada aşırı bir bireyselleşme var, değil mi? Bunu yaşıyoruz hepimiz. Yani enaniyet asrı diyebilirsiniz, çağı diyebilirsiniz. Okullarda hocalarımız bile kendinizi ifade ederken katiyen geri durmayın. Hani bizim mahviyet ve tevazu dediğimiz olgudan çok daha farklı bir yere sürüklüyorlar bizi. Ve bireysin, fersin, individualse yani bir sürü şeyler söylüyorlar. Ama bu aşırı bir bireyselleşmeyi de beraberinde getiriyor. Bakın aşırı bir bireyselleşme. Beri taraftan sekülerleşme var. Sekülerleşme de ahireti unuturcasına bir dünya hayatı yaşama. Evet bunlar da var. Günümüz dünyasında görüyoruz. Yani hedonizm dediğimiz hazzı merkeze alan ahiret hiç yokmuşçasına yaşamış olduğu anı hani anı değerlendir diyorlar ya. Yaşamış olduğu anı değerlendirmeye çalışan ama ötesini unutan. Yani yarınlarını düşünmeyen Ömer Hayyam felsefesiyle gülelim, oynayalım, kâm alalım dünyadan diyen bir yaklaşım da sergileyebiliyor bu seküler dünya içerisinde insanlar ve biz bunu Batı toplumlarında çok net bir şekilde görüyoruz. Bir de değerli arkadaşlar bunlar bildiğiniz şeyler. Bir de bir relativizmden bahsedeceğim şimdi. Görecelik demek bildiğiniz gibi relativizm dediğimiz şey. Burada da gerek bilginin, gerek ahlaki değerlerin, gerekse hakikatin mutlak olarak değil de kişiye, topluma, kültüre ve duruma göre değişebileceğini kabul eden bir akım bu. Veyahut da bir yaklaşım veyahut da felsefi bir görüş bu. Relativizm. Birçok türü var. Bu dünyada yani kimliğimizi etkilemesi itibariyle ele alıyorum burada. Bir kere bir epistemolojik relativizm var. Yani bilgi relativizmi. Bilgiyi böyle doğruyla nesnel ilişki olarak değil de kişiye göre değişebilir, kültüre göre değişebilir. Neredeyse diyecekler ki hakikat herkese göre farklı şekil alabilir. İkincisi bunun detaylarına girecek değilim. İkincisi ahlaki relativizm var. Yani ahlaki anlamda bir görecelik. Bu ahlaki değerler ve normlar katiyen evrensel değildir, universal değildir. Toplumdan topluma değişiktir. Bir toplumda doğru olan bir başka toplumda yanlış olabilir. Bir şahsın doğru kabul ettiğini bir başka şahıs yanlış kabul edebilir. Bir de böyle bir relativizm var. Bir üçüncüsü ise kültürel anlamda bir relativizm. Yani kültürel uygulamalar böyle o toplumlara ait değer yargılarıyla değil de aslında her bir toplumun kendine özgü bir bağlamı vardır. Bir iç ve dış bağlamı vardır. Ona göre değerlendirmeliyiz. Dolayısıyla aynı bireyde olduğu gibi o toplumda doğru olan bu toplumda yanlıştır gibi bir sürü şeyler söylüyorlar. Bu da kültürel relativizm. Halbuki İslami açıdan baktığımız zaman değerli gençler İslam hakikatin evrensel olduğunu, mutlak doğrunun var olduğunu söyler bu bir. İkincisi ise mesela ne gibi? Allah'ın varlığı gibi. Ne gibi? Ahiret gibi konular. Bunlar mutlak hakikat olarak kabul edilir. Şu Kur'an'da geçen ayet-i kerimeler, beyan edilen emirler veyahut da yasaklar mutlaktır. Bunları unutmamak lazım. Burada ona göre doğru, buna göre doğru diye bir şey söz konusu olamaz. Hakeza Peygamber Efendimizin peygamberlik vasfıyla sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu şeyler mutlak doğrudur. Eğer siz relativizmi kabul edecek olduğun zaman o zaman herkesin kendi doğrusu vardır. Herkes kendi doğrusunu yaşayabilir. Böyle bir ahlak anlayışı olmaz. Böyle bir bilgi olmaz. Böyle bir bilgi üzerine bilgi inşa edilmez. Böyle bir bilgi üzerine ilim inşa edilmez. Bunu da
unutmamak gerekiyor. Evet, bizim günümüz dünyasında o kimlik bunalımını doğuran unsurların başında bireyselcilik, beri taraftan sekülerleşme ve nihai olarak da bir de relativizm var. Bunun bizim dünyamıza, yaşamış olduğumuz dünyayı etkileri nedir bu yaklaşımların? Birincisi işte sizin söylemiş olduğunuz şey. Yani bu kadar üzerine durmamın temel nedeni de o. Kimlik bunalımı. Ben kimim? Kimliğimi neye yaslayacağım? Şimdi mutlak referanslar ortadan kalkınca, dayanacağınız değerler ortadan kalkınca siz kendinizi boşlukta hissedersiniz. Dolayısıyla kimlik bunalımına sebebiyet veriyor. 2, hakikat göreceli bir hale geliyor. İzafi bir noktaya sürükleniyor. Hakikatin izafi olduğu bir yerde ilim de olmaz, bilgi de olmaz. Sana göre, bana göre insanlar der ve ortada toplumsal hayatta bir kaos olur maalesef ve maalesef. Ve beri tarafta bir de ahlaki bunaklılık kendisini gösterir. Herkes kendi ahlakını yansıtır. Bu bana göre doğru der, diğeri bana göre yanlış der ve dediğim gibi böylesi bir toplumda birlikte yaşamakta çok zor olur. İkincisi, kimlik bunalımının günümüz dünyasında ikinci temel nedenlerinden bir tanesi tüketim kültürüdür maalesef ve maalesef. Biz ne kadar tüketiyorsan o kadar varsın. Tüketiyorum, öyleyse varım. Evet, Bediüzzaman Hazretleri'nin yıllar önce söylemiş olduğu bir şey vardır. Bu medeniyet dediğiniz olay, olgu, algı, ne diyecekseniz adına algı, aslında insanların muhtaç olmamış olduğu şeyleri kendilerine muhtaçmış gibi inandırması diyor. Bakın isterseniz evlerinize. Estetiğe hiçbir şey demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama evlerimize bakalım Allah aşkına. O evlerimize lazım olmayan eşyalar 2-3 tane ev düzer mi düzmez mi? Estetik diye onu da alıyoruz, bunu da alıyoruz, bunu da alıyoruz. Sonra bir de bakıyoruz ki yahu biz evimizin içinde eşyaya hizmet ediyoruz. Eşyaya hizmet ediyoruz. Eşyaya tabiri caizse tapınıyoruz. Tüketizm maalesef bizi esir almış durumda. Yıllar önce size bir hikayemi anlatayım, hatıramı. Yıllar önce 1990'lı yıllardı. Kulakları çınlasın bir arkadaşım vardı Hollanda'da. Beni davet etti böyle bir 10 gün kadar. Ben 10 gün kadar gittim. Onun bulunmuş olduğu, sorumlu olduğu yerde sohbetler yaptık. Sonra Türkiye'ye geri döneceğiz. Türkiye'ye geri dönerken bir takım hediyeler alalım dedik annemize, babamıza. Gittik bir mole. Böyle çok katlı büyük bir moldü. Büyük bir alışveriş mekanıydı. Türkiye'de o türlü moller o zamanlar yoktu 1990'larda. Girdik arabaları park edeceğimiz yere. Arkadaşımız orada yaşıyordu 2 yıldan beri. Arabadan inerken böyle alışveriş yerlerine doğru gidiyoruz. Bana şunu söyledi, dedi ki Ahmet Hoca dedi, kapitalizm dininin tüketizm mabedine geldik. Birazdan tapınmaya başlayacağız dedi. Hiç unutmuyorum bu sözü. Gerçekten kapitalizm dininin tüketizm mabedi ve orada yaptığınız aslında lazım olmayan alışverişler, lazım olanlara hiçbir şey demem, lazım olmayan alışverişler de aslında bir anlamda bir tapınmayı sanki andırıyor gibi. Bakın sanki andırıyor. İbadet neşvesi içerisinde alışveriş edenler var ya. Her neyse. Anladınız, tüketim kültürü de bizim aslında kimliğimizin şekillenmesine çok ciddi rol oynuyor. Elbise gardırobunuza bakın bakalım. Ne kadar elbiseleriniz var. Ben dahil, hepimiz dahil olmak üzere. 3 yıldan beri, 4 yıldan, 5 yıldan beri giymediğimiz elbiseler dolaplarımızda var mı yok mu Allah aşkına? Onun için diyorlar böyle her yıl şeyinizi yenileyin, gardırobunuzu yenileyin. Bakın kışa girerken geçen yıl veyahut da kıştan çıkarken geçen yıl giymemiş olduğunuz geçtiğimiz sene 2 tane kazağınızı mutlaka verin birisine. Yeni kış geldiğinde 2 tane alın, böyle yenileyin gibi bir sürü modeller bile oluşturuyorlar. Geldiğim en önemli noktaya, kimliğimizi tüketen, bizi arafta bırakan, değerlerimizden kopartan 3. unsursa medya ve sosyal ağlardır. Diyeyim, siz gerisini getirin. Instagram diyeyim. TikTok diyeyim. Twitter diyeyim. Yani sosyal ağlar, YouTube diyeyim ve benzeri şeyler. Bir bakın. Yani günümüz dünyasında gençlere soruyoruz, ne olmak istiyorsunuz? Eskiden hiç duymadığımız şeyleri duyuyoruz değil mi? Influencer olmak istiyorum diyor. YouTuber olmak istiyorum diyor. Çok doğru şeyler bunlar. Neden? Çünkü teşvik edilen bir unsur. Çünkü
toplumsal hayatta karşılığı olan bir unsur. Çünkü çok ciddi para getiren bir unsur, gayet doğal, ama bu bizi bizliğimizden de kopartıyor. Zaman israfına yol açıyor. Instagram'a belli zaman dilimleri içerisinde günde yarım saatinizi ayırarak girdiniz, amenna ve sattakna, ama o orada kalmıyor ki. Bir kere o yarım saat olmuyor, 10 saat oluyor. Geçenlerde birisi diyordu kızına, ben bizatihi şahit oldum. Kızım dedi, şu elinde tutmuş olduğun telefonu yerine günde 10 saat elinde telefonla meşgul oluyor. Eğer Kur'an'ı tutsaydın şimdiye çoktan hafız olurdun dedi. Doğru söylüyor. Bir, burada kalmıyor. Hani bir zaman israfıyla kalmıyor. Bir de tutup aynen oradaki insanlar gibi olmayı istiyor, arzu ediyor ve plus kendisi de öyle paylaşımlarda bulunmaya çalışıyor. Yemek yerken paylaşıyor, gezerken paylaşıyor, tozarken paylaşıyor ve benzeri şeyler. Yani kendi mahremini açacak ölçüde artık o sosyal dünyanın içerisinde, sanal bir dünyanın içerisinde ömrünü tüketiyor. Bu da bizim kimliğimizi aşındıran önemli unsurlardan birisidir. Gelelim bir başka hususa. Asimilasyon, entegrasyon ve izolasyon. Arkadaşlar, asimilasyon aslında insanın kendisini kaybetmesi ve bulunmuş olduğu toplumda bütün değerlerini kaybederek onlarla bütünleşmesi demek. İzolasyon işte böyle bir kötü sonuca gitmemek için bir kenara çekilip körler sağırlar birbirlerine ağırlar böyle gettolar içerisinde yaşamak demek. Entegrasyona gelince kendi kimliğinden vazgeçmeden oradaki ortak hayata katkıda bulunma demek. Doğrusu nedir? Doğrusu tabii ki entegrasyondur. Doğrusu kendi kimliklerinden, kendi değerlerinden taviz vermeden o toplumda ötekilerle birlikte yaşamaktır. Bu anlamda iki dilli olmak, iki kültürlü olmak gayet tabidir, doğaldır ve aslında bu bir zenginliktir, bir çatışma değildir. Onun için kültürel kimlik itibariyle siz kendinizi böyle tanımlıyorsanız, ben bir taraftan Türk'üm, evet ben böyle bir zeminde yaşadım, böyle bir zeminde büyüdüm, annem babam Türk, annem babam Kürt, efendim ben o değerlere sahibim, ama bir taraftan da Belçika ortamı içerisinde kendi o kırmızı çizgilerinizi aşmamak şart ve kaydıyla ve evrensel değerlerinize, inançlarınıza aykırı olmamak şart ve kaydıyla onları da benimsemenizde herhangi bir mahsur yoktur. Bu anlamda ben Türk'üm ve Amerikalıyım, ben Türk'üm ve Belçikalıyım demek aslında bir zenginliğin ifadesidir. Bunu da unutmayın. Şimdi aslında söyledim ama bir daha söyleyeyim. Kimliğimizi neye yaslayacağız diyorsunuz ki, benim sorunuzda en çok dikkatimi çeken cümle bu olmuştu. İki şeye yaslayın. Mevlana'nın pergel metaforu içerisinde sabit ayak. Sabit ayak nedir değerli gençler? Bir, imandır, tevhid. İkincisi ibadettir, üçüncüsü ahlaktır. Hem Allah insan ilişkisi itibariyle hem dünyasını hem ukbasını gözetir, hem de insan çevre, insan hayvan ilişkisi itibariyle ahlak dediğimiz şey de odur. Dolayısıyla bunlar sabitedir. Bu sabiteleri unutmamak gerekiyor. İkincisi ise değişebilen şeylerdir. Değişebilen şeylerse işte diliniz değişebilir, giyim şekliniz değişebilir, yaşam tarzınız değişebilir. Kültürel etkileşimler içerisinde bulunaraktan farklı bir yerde kendinizi görebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bunlar normal şeyler. Yeter ki o sabit ayakta sabit kalın. Hazreti Yusuf'a bakın Kur'an-ı Kerim'de. Ne bileyim Ashab-ı Keyf'in Roma'daki ilişkilerine bakın. Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanların hayatlarına bakın. O insanlar orada kendi kimliklerini korumuşlar. Dolayısıyla merkezde Allah olduğu müddetçe, tevhid olduğu müddetçe, ibadet olduğu müddetçe, beri taraftan ahlak olduğu müddetçe çevrede, o toplumsal ilişkilerde farklı şeyler yapmanızın herhangi bir mahsuru yoktur. Zira siz nerede durduğunuzun bilinci içindesinizdir. Kerim Balcı'ya ait bir söz vardır. Kerim Balcı derdi ki Allah ile olan ilişkileriniz double ise triplex evlerde oturmanızın bir mahsuru yoktur demişti bir sohbetinde. Hiç unutmuyorum, çok doğru bir yaklaşım. Eğer bizim Allah'la olan ilişkimiz double ise, duble ise 3 katlı bir evde, 4 katlı bir evde oturmamızın herhangi bir mahsuru yoktur. Onun için bu kimlik krizine karşı tevhid akidesine dayanmamız, ibadete dayanmamız, ahlaki unsurları sürekli destememiz elbette ve elbette önemlidir. Bizi zaten buradan kurtaracak olan temel unsurlar da bunlardır. Bir de şunu diyebilirim belki, İslam
öyle bir değerler bütünüdür ki, öyle bir değerler bütünü aslında iyi bir şekilde yorumlandığı an dünyanın her yerinde ve her zemininde, her mekanında, her zamanda yaşanabilir. İslam'ın evrensel olmasının temel noktası da budur zaten. Her çağda, her mekanda, her zamanda herkes tarafından yaşanabilecek değerler bütünüdür İslam. Dolayısıyla ondan da utanmanın, ondan da çekinmenin bir alemi yoktur. Yeter ki doğru yorumları bulalım. Yeter ki İslam'ı yaşanabilir kılacak olan yorumlarla önümüze bakalım. Ne yapabilirsiniz? Bazıları size düşüyor. Hepsi size düşüyor aslında da. Dengeyi sağlamalısınız. Yani ne içinize kapanmalı ne de dış dünyada erimelisiniz. Dengeyi sağlamalısınız. Allah'ın irtibatta bir yerde durmalı ama öbür taraftan sosyal ilişkilerinize devam etmelisiniz. O toplumun bir ferdi olmaya gayret göstermelisiniz. 2, bu değerlerinizi içselleştirmelisiniz. Yani böyle pamuk ipliğiyle değil, kırnapla halatla derler ya, kırnapla halatla çok iyi bir şekilde bağlanmalısınız. 3'üncüsü bir camia içerisinde, özellikle hizmet bu konuda evrensel bir yapıdır bana göre. Yani bulunmuş olduğunuz yerlerde hizmetin ortaya koymuş olduğu insanlığa ait projelere katkı sağlayarak o insanlarla bir arkadaş çevresiyle birlikte olmanız ve o faaliyetlere gönüllü olarak ya da kadrolu olarak katılmanız da sizin kendi kimliğinizi korumanızda çok önemli bir rol oynayacaktır. Bağlıyorum. Çok uzun oldu biliyorum. Çok uzun oldu ama bitireyim. Ben Avrupa'ya defalarca gittim. Amerika'da defalarca 10-25 yıldır bulunuyorum. Buralarda kimliğini kaybeden, kendini kaybeden nesiller olduğunu biliyorum. İnsanlar olduğunu da biliyorum, nesiller olduğunu da biliyorum. Hani Almanya'da söylüyorlardı. Yani birinci kuşak tamam sabit kadem kalmış. İkinci kuşak babalarının o zorluğunu gördüğünden dolayı biraz daha değerlerine sahip çıkmış, hayata asılmış, başarılı olmuş ama kısmen kaymalar da var. Ama üçüncü kuşağa gelince öyle diyorlardı. Üçüncü nesle gelince, üçüncü nesil doğrudur yanlıştır bilmiyorum bakın herhangi bir iddiam yok. Üçüncü nesil hani dedelerinin zorluğu, babalarının rahatlığı, o çalışmalarına bağlı olarak ortaya koymuş olduğu o rahat yaşam içerisinde kendilerine biraz daha saldılar. Almanya'da üçüncü nesil aslında kayıp veyahut da kayıplar çok daha fazla diyorlardı. Doğru mudur yanlış mıdır bilmem. Olabilir çünkü rahat ve rahavet insanları kaydırır. Gayet doğal bir şeydir bu. Psikolojik bir şeydir bu. Sosyolojik bir gerçektir bu. Dolayısıyla bir takım kayıplar görüyorsunuz siz. Türkçe konuşuyor ama bizim değerlerimizden tamamıyla uzak ve bağımsız bir hayat yaşıyor. Dükkana gidiyorsunuz onu görüyorsunuz. Çevrenizde onu görüyorsunuz. Veya aslında babası ve dedesi Türk, kendisi Türkçe konuşmaya utanıyor veyahut da bilmiyor. Anadolu kültüründen tamamıyla bağımsız bir hayat yaşıyor. Nerede sabah orada akşam demin dedim ya Ömer Hayyam felsefesiyle. Dolayısıyla bir takım kayıplarımız var. Bunu unutmayın. Bir takım kayıplarımız ister ferdi planda isterse generation nesil planında kayıplarımız var. Biz şu anda Amerika'da, şu anda Avrupa'da, şu anda herhangi bir dünyanın başka ülkesinde yaşayan insanlar bu kayıplarımıza bakaraktan kendi kimliğimizi, buraya dikkatinizi çekiyorum, kendi kimliğimizi kayıplar üzerinden değil, köklerimizi üzerinden inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bir kere daha tekrar edeyim. Kayıplarımız var. Ferdi, bireysel ve toplumsal anlamda var. Bunu görüyoruz. Bunu inkar edecek değiliz. Ama biz 2025 yılında Avrupa'da, Amerika'da yaşayan ve artık o kimliğini inşa etme sürecinde yol ayrımında bulunan insanlar olarak lise son sınıftasınız, üniversitesiniz. Evet, bizler kendi kimliğimizi tekrar söylüyorum. Önümüzde gördüğümüz kayıplardan hareketle değil, köklerimiz üzerinden inşa etmek mecburiyetinde ve ona göre tanımlamak zorundayız. Unutmayın, bir yere ait olmak bizim kendimizden vazgeçmemizi gerektirmez. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sizleri hem Allah'la olan irtibatında sağlam, kavi bir yerde duran hem de bulunduğu topluma katkı sağlayan, değer üreten insanlardan eylesin. Gençler, çok teşekkür ediyorum bu soruyu bana sorduğunuz için. Sağ olasınız, var olasınız ve iyi ki varsınız.